Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tarif hazırladım ki içi kat kat dışı pul pul dökülen ve lezzetine de hayran kalacağınız ve her zaman da yapmak isteyeceğiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine önce 2 bardak sıcak suyumu ilave ediyorum. Ilık değil arkadaşlar, sıcak su olacak. Yani kaynamaya yakın bir sıcak su kullanacağız. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi hemen tuzum ve suyumu bir karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü neden derseniz unun kalitesinden kalitesine kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullanıyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi hemen böyle hamurumu kabımın içinden alıyorum ve kabımı yan tarafa alıyorum. Birazcık masamın üzerine unluyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Şimdi hamurumu 3 parçaya böleceğim. Ve bezelerimi hazırlıyorum. Ve kabımın içine alıyorum. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden fırın tepsisi büyüklüğünde açacağım. Biraz üzerine de un alıyorum ve açmaya başlıyorum. Böyle hamuru açarken arkadaşlar kenarına bastırıp açın. Çünkü neden derseniz ortası kendiliğinden açılır. Eğer sürekli ortasına bastırıp açarsanız ortası ince olur, kenarları kalın olur. Yani hamur açarken bu püf noktalarına dikkat edin. Hamurunuzu oklavanıza sardığınızda da sürekli kenarına bastırın. Yine ortası kendiliğinden açılır. Evet, bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi yan tarafa alacağım ve diğer hamurlarımı da bu büyüklükte açıp sonlandıracağım. Bütün bezelerimi açıp bitirdim. Şimdi burada oda sıcaklığında eritmiş olduğum 150 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde elimle hamuruma ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi ikinci hamurumu da üzerine alacağım ve aynısı gibi yağlayacağım. Böyle kenarlarından çekiştirip alttaki hamurumla denkliyorum.
Şimdi üçüncü hamurumu da getirip üzerine ilave ediyorum. Yine hamurumun kenarından çekiştirip alttaki hamurumla denkleştiriyorum. Ve aynısı gibi yağımdan ilave ediyorum. Ve şimdi hamurumu kenarından çekiştirip hamurumu köşeleyeceğim. Yani yuvarlak değil de dört köşe olmasını sağlayacağım. Hamurumuzun her tarafından çekiştirmenize gerek yok. Sadece alttan ve üstten çekiştirip köşeleyebilirsiniz. Evet, hamurumu yeterince köşeledim. Şimdi hemen böyle bu ucunu içe doğru alıyorum. Diğer ucunu da hemen üstüne alıyorum. Böyle bu şekilde. Ve yine bu katına da yağımdan ilave ediyorum. Şimdi hamurumu yine katlıyorum bu şekilde. Ve şimdi tepsimin altına birazcık un ilave edeceğim ve içine alacağım. Sonra üzerine bir buzlu poşeti kapatacağım ve dolabımın alt kısmında 45 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi hemen böyle tepsimin içinden alıyorum ve tepsimi kenara alıyorum. Birazcık masamın üzerine un ilave ediyorum. Çok değil, gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumu merdanemle açmaya başlıyorum. Birazcık da böyle yine çok değil, üzerine ilave ediyorum. Hamurumuzu dikdörtgen açacağız arkadaşlar. Böyle döndürüyorum hamurumu. Yine şeklini bozmadan açıyorum. Evet, yeterince açıp büyüttüm. Şimdi hamurumu böyle döndüreceğim. Şimdi hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Ve yarım parmak genişliğinde hamurumu katlıyorum. Böyle bu şekilde. Diğer hamurumu da aynısı gibi
yarım parmak genişliğinde katlıyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi iki hamurumu yan yana getiriyorum. Birazcık arasında boşluk bırakıp önce elimle bu şekilde düzlüyorum. Sonra merdanemle üzerinden bu şekilde geçiyorum. Hemen şöyle hamurumun içini de düzlüyorum. Ve böyle bir aparatımla kesip şeklini veriyorum. Böyle bu büyüklükte. Eğer böyle bir mutfak aparatınız yoksa arkadaşlar bıçakla da kesebilirsiniz. Şart değil yani. Böyle bir aparatla kesip şeklini vermeniz. Ve tepsimin içine alıyorum. Evet, hepsini tepsimin içine yerleştirdim. Şimdi üzerine sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-40 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen böyle göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, mayasız olduğu halde bile kat kat kabarmalara doyamayan ve çok güzel bir tarif oldu. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Hemen böyle ilk sıcaklığıyla birlikte de sizlerle iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Ya şu çıtırtıya bakar mısınız? Yani kesinlikle bugüne kadar yapmış olduğum en güzel tariflerimden birisi. Sizlere de tavsiye ederim yapmanızı. Çok güzel ve mükemmel ötesi, lezzetine de hayran kalacağınız çok güzel bir tarif. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Böyle yakından da son kez göstermek istiyorum. İyice içini görün diye. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı eğer aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.